Macron'un ve Trump'ın açıklamalarını ekrana getirdik. Şimdi grafiğimizi de alalım. Aslında Netanyahu için ne dedi bu isimler? Bugünkü tarihi zirveyi de bu bağlamda değerlendirmekte yarar var. Hazar Hocam hoş geldiniz diyelim ve aynı zamanda Yeliz Hocam siz de hoş geldiniz. Hazar Hocam sizinle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile düzenlenen Suriye zirvesine çevrim içi katıldı. Erdoğan, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti. Bu yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını da ifade etti. Şimdi bundan sonraki süreçte nasıl bir dönem göreceğiz? Trump da yaptırımı kaldırma kararının Erdoğan'la görüşme sonrası aldıklarını söyledi. Türkiye hem Orta Doğu'da çok kritik bir öneme sahip hem de yarın tabii Perşembe'ye de çevriliyor gözler, Rusya-Ukrayna denklemine de müzakere süreci başlayacak mı? İstanbul bunun için adım mı olacak? Bunu ayrıca konuşacağım ama Trump bu bölgede Türkiye'yi en etkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı önemli bir aktör olarak zirveye koyduğunu gösteriyor. Buradan devam edecek olursak nasıl yorumlarsınız? Evet, şimdi aslında hem Trump'ın söylemlerinde hem de Türk dış politikasının önem olarak işaret ettiği noktalarda uzun zamandır işittiğimiz konular ve bu noktada bir süreklilik görüyoruz. Şimdi Türkiye Suriye noktasında sürekli uluslararası topluma ama özellikle tabii ki konuya büyük etki yapabilecek aktörlere, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere hep şunu söylüyordu. Şam'ın yeniden Suriye'nin tamamında egemen olması için zaman kaybetmeden yapılması gereken bazı noktalar var. Bunların başında da hem bu yaptırımların kaldırılması geliyor hem de Suriye'nin tamamında Şam'ın yeniden egemenlik kurması için bazı güvenlik konularının egale edilmesi gerekiyor. Şimdi bunlar birbiriyle eş zamanlı olarak yürüyen, birbirine ihtiyaç duyan konular. Tabii ki Türkiye hem dışişleri seviyesinde hem de liderler seviyesinde bunu sürekli ABD'ye de hatırlatıyordu ve şu anda Trump'ın yaptığı bu Orta Doğu seyahatinde de bu konunun öne çıkması tamamen Türkiye'nin tabii ki çabaları ve itmesi sayesinde gerçekleşiyor. Çünkü bu olmazsa olmaz bir kalem. Başka devletlere örnek olacak mı? Muhakkak ki olacaktır. Çünkü Suriye bir dönüşüm içerisinde ama şu anda gördüğümüz kadarıyla uluslararası ilişkilerde de baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor ve bunların hepsi birbiriyle iç içe olan konular, birbirine etki eden konular. Şimdi o işin bir tarafı, işin diğer tarafı da söylediğiniz gibi aslında şimdi yarın da tarihi bir görüşme gerçekleşecek ve hatırlarsanız birkaç hafta önce Trump şöyle bir şey söylemişti. Hangi konuyu açsak bir şekilde Türkiye'ye değmek ya Türkiye ile konuşmak durumunda kalıyoruz. İran'dan başlıyor, Suriye'ye, Suriye'den Ukrayna'ya birçok noktada o yüzden aslında Trump'ın sürekli Türkiye'yi öven, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ya lider Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı bu söylemlerin hepsinin altında Trump'ın Orta Doğu politikaları yatıyor ve Trump'ın önem verdiği konularla ilintili olduğu için bu övgü dolu sözler geliyor. Şöyle devam edelim. Şimdi Yeliz Hocam'la iki başlık var. Bir ekrana bu başlıklar üzerinden de bakarak devam edelim. Trump'ın açıklamaları ve Macron'un açıklamaları az önce izleyicilerimize aktardık ama Türkiye ile problemini çözebilirim diye düşünüyorum ama senin de makul olman lazım. Netanyahu'ya söylediği sözler. Bunları bir kez daha grafik üzerinden de hatırlayalım. Macron da diyor ki bu bir dram ve korkunç. İsrail hükümetinin bugün yaptığı kabul edilemez. Bu utanç verici. Şunu hep tartışıyoruz ve konuşuyoruz. Belki bugün buradan bakmak gerekiyor. Şimdi Biden döneminde müthiş bir destek alan Netanyahu vardı. Buradan devam edecek olursak Yeliz Hocam. Bir günah keçisi mi çıkarıyor Batı? Bunun üzerinden ya da Türkiye'nin kararlı tavrını gördükten sonra artık burada adım atamayacaklarını mı anladılar? Aslında her iki söylediğinizin de büyük etkisi var şimdi bugünkü gördüğümüz tabloda. Çünkü Biden hükümeti süresince bizim İsrail'e şartsız koşulsuz neredeyse her durumda maddi, manevi, askeri, ideolojik hep destek çıkıldığını gördük. İsrail'in bütün savlarının işte güvenlik endişeleri üzerinden ya da terör söylemi altında sürekli desteklendiğini gördük. Çok büyük yardımlar yapıldı. Hala da
da yapılmakta aslında bir taraftan da, ama şöyle bir şey var ki artık Orta Doğu'da değişen bir paradigma var ve başka bir yere geçiyoruz. Kesinlikle bir dönüşüm sürecindeyiz. Aslında bu dönüşüm süreci tam olarak Suriye'nin durumuyla başlamış değil ki, bir süredir İsrail-Gazze meselesinden bile önce aslında olan ve başlayan bir süreç, ama sahada tabii ki gerçeklikler kesinlikle aktörleri farklı hareket etmeye zorlamak durumunda kaldı. Sizin de söylediğiniz gibi, çünkü İsrail'in bu saldırgan politikası, sürekli güvenliği sürekli ön ayak ederek yayılmacı politikası, başka ülkelerin sınırlarından içeriye sürekli sızma politikası artık Orta Doğu'nun sürekli bir ateş halinde kalmasını destekliyor olması da hem ABD tarafından hem de bir taraftan da bir zamanlarda destek veren Avrupa ülkeleri tarafından da artık desteklenemeyecek bir noktaya geldi. Çünkü bütün dünya yapılan zulmü çok uzun süredir burada seyrediyor ki olayın sadece Filistin-Gazze meselesi olmadığı, Lübnan üzerinden de devam ettiği, daha sonrasında Suriye üzerinden de devam ettiği gerçekliğini zaten tüm kamuoyu gördüğünde artık İsrail'in çok da savunulacak bir noktası olmadığı ve arkasındaki desteğin de tüm dünyadaki başkentlerde yapılan o gösterileri hep beraber seyrettik, azalmak durumunda olduğunu gördük ki başka bir gerçeklik de var. O da değişen hükümetle birlikte ABD'de artık ekonomi odaklı olarak ABD'nin çıkarlarını uzun vadede Çin'le ticaret savaşı üzerinden yeniden kurgulayacak bir yönetimin olması ki burada da biliyorsunuz uzun süredir konuşulan Çin'le rekabet için gücünü toplamaya çalışan ABD'nin Orta Doğu'dan ya da ABD'nin bütçesini sarsacak askeri harcamalardan, vatandaşların vergisini harcamaktan çekinip odağını başka yerlere toplaması gerçeği var. Çünkü bunun arkasında bir de görüyorsunuz bütün bu görüşmelerin altından ekonomik mesajlar da çıkıyor. Bakın Suriye ile ilgili yaptırımlar kaldırılacak diyor ama bir taraftan diyor ki buradaki şirketler, ABD şirketleri de burada gelsin, petrol arasın, buradan da çıkar sağlasın diyor. İki taraftan da aslında burada ABD ve Trump'ın o ABD'yi düzlüğe çıkartma söylemi kazan kazan durumunda. Çünkü hem ekonomik olarak oradan hem bir kazanç sağlayacak belki uzun vadede, çünkü şirketleri de yanında götürüyor. Bir taraftan da buradaki yaptığı harcamaları azaltmış olacak. Tabii ki asker çekip çekmeyeceği noktası şu anda hani %100 kesinleşmiş bir şey değil. Sahada bir belki büyük bir dönüşüm gördükten sonra evet ABD buradan kesinlikle asker azaltıyor diyebiliriz ama odak noktası aslında tam da asker azaltmaktan ziyade bölgedeki artık güvenliğin ya da dönüşümün ya da güç geçişlerinin değiştiğini biz artık görüyoruz ki Netanyahu'nun da yine burada desteğinin azaldığı ve azalmak durumunda kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Çünkü uzun vadede baktığınızda Netanyahu'nun istekleriyle, bu saldırgan istekleriyle Trump'ın uzun vadede istedikleri sürekli çatışma noktasına doğru giden bir yerde ki biliyorsunuz Netanyahu bu saldırganlığı kendi iç siyasetini kompanse etmek için de kullanıyor. Eleştiri aldığında daha da saldırgan bir hale geliyor ve yarın öbür gün ne yapacağı belli olmayacak bir aktör haline geldi ki zaten saldırganlığı ortada olan birisi ki burada Trump artık yavaş yavaş sen de makul bir yerlerde ol deyip uzun vadeli ABD çıkarlarını sekteye uğratmayacak şekilde Trump'ın Netanyahu'yu daha yalnız bıraktığı bir yere doğru gidiyoruz ki şöyle eleştiriler de vardı aslında. Netanyahu'nun bir sonraki dönemde ya da önümüzdeki dönemde İsrail'in başında olmaması ihtimali ki Netanyahu bunu da düşünerek çok saldırgan davranıyor ama eğer ABD'nin çıkarlarına uyuşmayacak ve kontrol edilemeyecek bir Netanyahu devam ederse Trump burada daha rasyonel düşündüğü için kendi çıkarlarını Biden'dan ziyade ekonomik temelli de yapılandırdığı için burada Netanyahu'nun evet birazcık önünü kesebilir ama önemli olan burada alınan kararlarda tabii ki Türkiye'nin de çok büyük bir etkisi var. Türkiye'nin sahada olması, bu dönüşüm sürecini destekliyor olması, dönüşüm sürecinde her alanda Suriye'ye yol gösterici olması. Bakın hem altyapı var, hem askeri noktalar var, hem terör var, hem güvenlik var ya da insanların ülkelerine geri dönüşü var ki biz çok uzun bir sınırımız olan bir ülkeyle büyük bir göç dalgasıyla birinci dereceden mücadele etmek durumunda kalan bir ülkeyiz ki tüm bu yapıların birlikte çalışması, tekrar o üniter devletin kurulması, geçiş sürecinin kaza olmadan ya da sekteye uğramadan başka söylemlerle işte feodal yapı işte ya da federal yapı, özellik gibi şeylere gitmeden tekrar güçlenmesi noktasında Türkiye'nin buradaki desteği görüldüğünde artık açıkçası biraz da mecburen kabul etmek durumunda kalındı. Çünkü Trump'ın söylemlerinde de bakın IŞİD'le alakalı meselelerde önemli mesajlar verildi ki IŞİD'le alakalı Sayın Hakan Fidan'ın da söylediği bir şey vardı DAEŞ ve IŞİD konusunda. Burada bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle korumaya çalışmaktansa, önünü almaya çalışmaktansa ya da kontrol etmeye çalışmaktansa burada biz bunu yapmaya işte Şam hükümetiyle zaten talibiz.
biz. Bunu yapacak yeterlilikte Şam hükümeti. Bırakın bu terör örgütlerini bırakın, gelin merkezi hükümetle hareket edin diye zaten çağrılarda bulunmuştu ki bu noktada Türkiye'nin de zaten katkısı var. Noktadaki işte askeri yapının tekrar ayaklanması ya da bu organizasyonun sağlanması noktasında yine Türkiye'nin desteği aslında sahada kendini gösterir durumda. Tabii ki böyle bir noktaya geldiğinizde Türkiye olmadan ya da Türkiye'nin açıkçası yol göstericiliği ve belli noktalarda da onayı olmadan Suriye'de hareket etmek oldukça zorlaştı ki Trump şimdi buralardan yavaş yavaş belki gücünü azaltıp buradaki sorunları Suriye'nin işte merkez hükümetine ve biraz da Türkiye'ye de görev vererek geri çekilmeyi planlıyor çok büyük ihtimalle ama yaptırımların kalkması tabii ki çok önemli. Çünkü birçok noktada desteğe ihtiyacı olan bir Suriye var. Yapılanması gereken bir ordu var. Yapılanması gereken bir siyasi altyapı var. Yapılanması gereken bir tersine göç olayı var ya da altyapı çalışmaları var. Hatta anayasası bile henüz tamamlanmamış birçok eksik noktası olan bir Suriye'den bahsediyorsak Suriye'nin hakikaten yaptırımlardan ziyade yaptırımların teker teker diğer ülkelerin de tarafından da kaldırılmasıyla birlikte büyük bir desteğe ve maddi kaynağa da aslında ihtiyacı var. Sadece bakın maddi kaynak değil burada tabii ki önemli nokta. Hem maddi kaynak hem de bu organizasyonun devletin yeniden inşası konusunda yine büyük bir desteğe ve aslında hem maddi kaynağı hem de manevi desteğe de yol göstericiliğe de biraz tecrübeye de aslında ihtiyacı var. Burada bu noktalarda tabii ki Türkiye'de sahada olacağını çok kararlı bir şekilde gösterdiği için atılacak bütün adımlarda da yine Türkiye'yi hesaba katmadan herhangi bir somut adım atılmayacağını ya da kesin kararlar alınamayacağını biz bugün aslında bugünkü toplantıdan verilen mesajlarla gördük ki çünkü bir taraftan da yaptırımların kaldırılması Sayın Erdoğan'ın konuşmasından onunla görüşmeden sonra alınan bir karar diye özellikle de altını çizdi ki burada da aslında Türkiye'nin hassasiyetlerinin ABD yönetimi tarafından merkeze alınmaya başladığının da göstergesi ki etrafında gelişen hareketlere de bakarsak daha sonrasında da başka görüşmeler de olacak. Belki masaya başka planlar gelecek, başka işbirlikleri olacak. Birebir Türkiye-ABD görüşmelerinde belki yeni planlar, projeler ve ittifaklar doğabilecek ki hiç değilse biz uzun süreden beri Biden zamanında göremediğimiz o ne liderlik seviyesinde ne de diplomatik seviyelerde göremediğimiz o bağları biraz daha inşa etmeye başladığımız, birebir görüşme masasında olabildiğimiz bir sürece geçiyoruz.